Merhaba, ben Doktor İclal Ertaş, odyoloji konuşma ve ses bozuklukları uzmanıyım. Aynı zamanda fizyoterapistim. Bugün çok geniş, çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Özgül öğrenme güçlüğü. Disleksi, disgrafi gibi alt bozuklukları da barındıran bizim aslında çok uğraştığımız ama farkındalığımızı daha önce geliştirmemiz gereken bir bozukluk. Uzmanlara çok iş düşüyor bu konuda. Yani anne babanın korkacağı bir şey mi, endişe eder mi'den öte nerede tespit etmeliyiz, ne zaman önlemlerimizi almalıyız ve çocuğumuzu okula nasıl başlatmalıyız? Fonolojik disleksi dediğimiz bir tanım var. Yani işte bu son zamanlarda çok fazla yaygınlaştı. İşte özgül öğrenme güçlüğü, çocuğum okuyamıyor, okula gidiyor. İşte çocuklar okumaya başladı, benim çocuğum okuyamadı, akıcı değil gibi dediğimiz zaman burada önemli olan şey bizim 4 yaşında çocuğumuzdaki konuşma bozukluğu ile fonolojik disleksi arasındaki farkı ayırt etmemiz gerekiyor. Yani çocuk pür bir gecikmiş konuşmadan sonra bizde kalan bir fonolojik bozukluk mu, artikülasyon bozukluğu mu? Yani biz bunu bir dil bozukluğu olarak mı bakalım yoksa fonolojik disleksi, fonolojik bir bozukluk olarak mı bakalım? Burada çok iyi bir değerlendirme ölçekleri var. Yani EROT'larımız var. İşte bu arada bunu da söylemiş oldum. Bunlar sertifikalı programlar ama sonuçta bize çocuğumuzun gerçek durumunu ortaya çıkarıyor. Dil konuşma bozuklukları uzmanına burada çok ciddi görevler düşüyor. Onun dışında da hastanelerde gene pediatrik nörologlar, gelişimsel pediatristler, bu çocuğun konuşması dışında başka bir problemi de olabilir. O zaman bizim alt basamaklarda oluşturan çok güzel testlerimiz var. Bu testleri bir kere bir yaptıktan sonra biz pür bir gecikmiş konuşmayla karşı karşıya değiliz. Çocuğun konuşmasının akıcılığı konuşma terapilerine rağmen bir türlü o yer değiştirmeler, sözcüklere anlam katmalar, sözcüklerin anlamıyla birlikte sözcükleri çok çalışmış olmamıza rağmen işte bardağı darbak gibi söyleme, resim yaparken sayfa düzenine uygun resimler yapmaması, beceriksiz çocuk dediğimiz işte sürekli düşen, devamlı bir şeyini kaybeden, arkadaşlarıyla ilişki kurmakta sorun yaşayan, onlara kendisini göstermek için işte sürekli dürten, sürekli onları uyaran çocuklar. Aynı zamanda bu çocuklarda duyu bütünleme, duysal işlemleme eksiklikleri de var. Bu taraftan da bakmak lazım. Yani bir yandan konuşma akıcı değil, çocuk 5 yaşında sözcükleri anlamlı kullanamıyor ve anlam katarak konuşamıyor. Çok çalışıyor olmanıza rağmen bir türlü harfler yer değiştirmeye devam ediyor. O zaman ve dikkat eksikliği var çocuğun. Yani bir oyun, bir çalışma, bir etkinlik üzerinde çocuk 2-3 dakikadan sonra etrafına, sağına, soluna bakmaya başlıyorsa işte anneler, babalar söylüyor, hocam biz bunu hiç bir şey yapamıyoruz. Yani bir boyama yapacağız. Boyama yaparken bile işte sürekli sandalyesinde oynuyor, kıvranıyor, gitmek istiyor, çıkmak istiyor. Çok çabuk sıkılıyor her şeyden. Her şey karşı ilgisi var ama çok çabuk sıkılıyor. Özgüven eksikliği var. Bakıyorum yaşıtlarına, onlar ne güzel kendilerini savunuyorlar, ifade ediyorlar. İşte bir sürü etkinliklerde varlar ama benim çocuğum birkaç etkinliği seviyor. İşte kreşte veya ana sınıfında, diğerlerine geldiği zaman yapmak istemiyor. Biraz da böyle beceriksiz çocuk dediğimiz çocukları özgüvene çok örtüştürerek kendisini hem anlamlı sözcüklerle bütünleştirerek hem de akıcı ifade edemeyen çocuklar okul dönemine geldikleri zaman hiçbir şekilde akıcı okuyamazlar. Biz diyoruz ki onun için okula başlamadan önce çocuğun dil gelişimiyle ilgili dil işlevselliğine, kelime dağarcığına, sözcükleri anlamlaştırmasına, heceler ve sözcüklerin bütününe yani yer değiştirmeden harfleri, sözcükleri, B'leri, D'leri, K'ları, G'leri karıştırmadan, ama bu bildiğimiz fonolojik karıştırmadan bahsetmiyoruz. Dislektik karıştırmadan bahsediyoruz. Akıcı bir şekilde eğer ifade edemiyorsa çocuğun okulda akıcı okumasını bekleyemeyiz. Diğer çocuklardan farklı olarak çok gelişimsel anlamda çok ufak tefek ayrıntılar var. Mesela özbenlik dediğimiz
Hani çocuk özgüveni nasıl kazanıyor? Özbenliğiyle kazanıyor. Kendisini düzenleyerek kazanıyor. Yani ben kimim, ben neyim, ne yapmalıyım, işte ne bileyim saçını taraması, kendi kıyafetini seçmesi, ondan sonra kendisini farklılaştırma becerileri, eksiklerini öğrenme isteği, tekrarlarla düzeltmesi, bunlar çocukları geliştiren durumlar. Ama bir bakıyorsunuz bu tür dislektik çocuklarda işte 4-5 yaşından itibaren böyle dağınık, eşyalarını kaybeden, işte para gibi, temizlik gibi günlük yaşam becerileriyle ilgili kendi öz düzenlemelerini sağlamakta zorluk yaşayan, ondan sonra sürekli kendisini ifade etme veya kendi özgüveniyle ilgili sorundan dolayı arkadaşlarıyla itişip kakışan, kavga eden çocuklar, çok hareket eden çocuklar, yani bir türlü kendi yerinde durmakta zorluk çeken çocuklar, oyun bile olsa oyunu oynarken o gereken dikkati gösteremeyen çocuklar bu anlamda zorluk yaşıyorlar demektir. Eğer yolunda gitmeyen bir şey varsa, 4 yaş bile bizim için aslında çok geç bunları fark etmemiz ve bir şeyler yapmamız anlamında. Aileler ne olur yani bunları kendi kendilerine halletmek veya kabul etmeden bu süreci geçirmek yerine uzmana başvursunlar. Çocuğun bu saydığımız durumlardan hangisine öncelikle ihtiyacı var ve biz nereden başlamalıyız bu programa? Bunu uzman düzeyinde belirleyelim ve bu çocukları yalnız, sanki algılarında bozukluğu, bilişsel geriliği varmış gibi sınıfta böyle muamele görmelerine, akranlarıyla birlikte ligleri sırasında çok ciddi özgüven sorunlarıyla karşılaşmalarına izin vermeyelim. Yeterlilik ve gelişim düzeylerini arttıralım.